Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tunus işi çok şık, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak böyle renkler tercih ettim. Şöyle bebe yünü kullanacağım. Tığ olarak da şu şekilde 3,5 numara tunus tığı kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Şöyle çok sıkı olmadan zincirlerimizi çekiyoruz. Modelim 5 ve katları üzerine kuruluyor. 4 tane de kenar ilmeği yapacağım. Kenar ilmek sayınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Bu kadar zincir benim için yeterli olacak. Şimdi ilmek topluyorum arkadaşlar. Her bir zincirimden tığımı geçiriyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi tığıma topluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek toplayarak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ben 3 model üzerinden anlatım yapacağım. 19 ilmek topladım tığıma. Şimdi kapatıyorum ilmeklerimi, ipimi alıyorum ve şu şekilde sıra sonuna kadar kapatarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın sıramı sonuna kadar bu şekilde kapattım. Şimdi burada ters örgü yapacağız arkadaşlar. İpimi öne aldım. Bakın şu ipim önde. Hemen ilmeğimin içinden geçtim ve şu şekilde örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Örüyorum. İpimi öne aldım. Şuradan parmağınızla tutarsanız çok kolay bir şekilde sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Sondaki ilmeğimi şöyle arkasındaki ilmekle birlikte alacağım. Yine bunu da ters örgü olarak örüyorum bu şekilde. Şimdi kapatacağım. Kapatma işleminde bir farklılığım yok. Aynı şekilde sıra sonuna kadar kapatarak ilerliyorum. Bu kısmı lastik olarak birkaç sıra ters örgü yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelim kıvrılmasın diye uç kısımda kıvrılma olabiliyor. Onun için bu ters örgüyü yaptığım zaman modelim çok daha düzgün duruyor. Bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın şu kısmı net olarak göstereyim. Düz olarak bu şekilde tunus tekniği değil de şöyle ipimi aradan geçirerek örüyorum. Bakın hem buradan hem şu ara boşluğumdan geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimden sıra sonuna kadar yine ilmek toplayarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Ve bakın son ilmeğimi şöyle ikisini birlikte aldım. Sıramı tamamladım. Kapatma işlemim yine aynı arkadaşlar. Bakın sıramı tamamladım yine. Şimdi bu sırada da yine biraz önceki yaptığım işlem gibi aynı şekilde ilmeklerimi topluyorum. Yine hem buradan hem ara boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde 5 sıra düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra ördük. Bu ikinci sıram. Bunu 5 sıraya tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın 5 sıra ördüm. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4,
5. Bu şekilde 5 sıramı tamamladım. Şimdi burada son 2 ilmeğim kaldı. Renkli ipimi alacağım. Şöyle renkli ipimi aldım. Son 2 ilmeğimin içinden geçiyorum. Şöyle bir zincir atıp ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimi kuracağım. Bakın hemen şuradan sayıyorum. İlk ilmeğim, şu ilmeğim tığda. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek saydım. 5. ilmeğimden sonraki boşluktan 5 ile 6'nın arasına aşağı doğru sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Şu beyaz ipimi şu tarafta bırakacağım. İpimi aldım ve uzatıyorum bu köşeye kadar. Burada ipinizin çok gergin ya da çok bol olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın şöyle ilmeğimi sona kadar çektim. Hemen altındaki yani ikinci ilmeğim, onu da pardon arkadaşlar, ikinci ilmeğimden geçtim. Yine beyaz ipimle ördüğüm gibi şuradaki ara boşluğumdan da tığımı geçiriyorum. Bakın şu şekilde öreceğim. Şimdi bunun bir üstünden, yani yukarıdan aşağı doğru saydığımız zaman dördüncüden tığımı geçiriyorum ve yine aynı şekilde uzatıyorum ipimi. Ne yapıyorum? Bu ilmeğimden düz olarak örmüştüm. Bir sonraki ilmeğimi de bu şekilde düz olarak örüyorum. Şimdi bakın bir üst sırasından şöyle, zaten yerlerim belli. Yine ipimi aldım. Önündeki ilmeği düz olarak ördüm. 3 oldu. Şimdi dördüncüyü örüyorum. Tekrar dördüncü ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın en son 5.'yi aldım. Şu şekilde 5. ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimi bu şekilde kurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi hiçbir işlem yapmadan 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradan aşağı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'den geçirdim tığımı. İpimi uzattım. Bakın şu şekilde ipimi yine uzatıyorum. Ve hemen altındaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Devam ediyorum. Bir üst sırası. Yani şuradan aşağı saydığımız zaman dördüncü ilmeğimden ipimi aldım ve hemen önündeki ilmeği düz bir şekilde ördüm. Tekrar bir üstü, üçüncü ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir üstü 4. Bakın son sıramı da yine şuradan 5.'yi de aynı şekilde düz olarak ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğim arada kalıyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bu şekilde modelimi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan aşağı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı geçirdim. İpimi uzattım. Ve şimdi hemen sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bakın buranın bir üstü, dördüncü ilmeğim, uzatıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen bir üste geçtim. İpimi uzattım. Bakın. Ve sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Bir üst sıram. Tekrar ilmeğimi ördüm. Son 5. ilmeğimi de aradan alıyorum. Bakın şurada arada kalıyor. Bu ilmeğimi de düz olarak şöyle örüyorum. Modelimi bu şekilde sıra sonuna kadar kuruyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi burada 3 ilmeğim kaldı. 4 ilmek yapmıştım kenar ilmeklerim için. Bir tanesini başta ördüm. Kenarda da 3 tane örüyorum. Şuradaki boşluk kısmını dengelemek için
Böyle yaptım. Dediğim gibi ilmek sayılarını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. 2. Son ilmeğimi de yine şu şekilde kenardan aldım. 3. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Baştaki 3 ilmeğimi teker teker kapattım. Şimdi buradaki ilmeklerimi ikişer ikişer kapatacağım. Çünkü ikişer ikişer ilmek topladım burada. Bakın şöyle aldım. İkisini birlikte kapattım. Alıyorum. İkisini birlikte. Tığım ipimi alıyorum. İkisini birlikte. Sıra sonuna kadar ikişer ikişer kapatarak ilerliyorum arkadaşlar. Çok kolay. Çok keyifli arkadaşlar yapımı. Çok da şık duruyor. Şimdi son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi şuradan beyaz ipimi alıyorum. Renk geçişi yaparken şu şekilde içinden geçiyorum. Ve burada şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Ne yapıyorum? Şu uzun olan ipimi şöyle şu tarafa çekiyorum. Kısa olan ilmeğimi örüyorum yine. Aynı şekilde aradan arkadan düz bir şekilde ördüm. Bakın şöyle arkaya çektim. Şu kısa olan ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Her modelim için yine 5 tane ilmeğim olacak. Sayarak da ilerleyebiliriz. Bu başlangıçtaki kenar ilmeğim 2, 4, 5 ilmek. Devam ediyorum. Bir sonraki modelimden aynı şekilde 1, 2, bakın şöyle 3, 4 ve yine şuradaki kısa olan ilmeğimden 5 tane ilmeğimi topladım. Aynı şekilde 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde beşer beşer modellerimi kurdum. Kenarda 3 ilmeğim vardı. Yine 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimi şöyle arkasındakiyle birlikte aldım. Sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi kapatma işlemim beyazlarda hep aynı ilerliyor. Farklı bir işlem yapmıyorum. Bakın bu şekilde şimdi yine düz olarak örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra yine 5 sıra beyaz örmüştük şu taban kısmında. Burada da yine 5 sıra düz örgümü yapacağım. Sonrasında yine aynı şekilde renkli ipimi bağlayarak modelimi kurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Modelim bu kadar kolay. Farklı bir işlemi yok. Aynı şekilde ilerleyecek. Bakın şöyle göstereyim. Gayet kolay. Şurada bir tane ilmek kaydırmışım arkadaşlar. Şimdi ben sizlerle hemen modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Orada çok daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bakın benim daha öncesinde çalıştığım model bu şekilde. Ben 3 renkli olarak yaptım. Dilediğiniz gibi rengarenk yapabilirsiniz. 2 renkli yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde bu kısmı değiştirebilirsiniz. Bakın arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde görünecek. Çok şık, bebek battaniyesi olur, hırka olur, yelek yapımında kullanabilirsiniz. Sadece modelinizin kenar kısmında bu modeli uygulayabilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz bir model. Gerçekten de çok şık ve çok kolay yapımı. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.